Uzun süredir ev vlogu çekmediğim için birazcık kısıldım diyebilirim. Son zamanlarda birazcık daha yurt dışı ya da şehir vloglarına ağırlık verdiğim için birden böyle evde açınca garip hissettim. Neyse, bugün sizlere YouTube serüvenimle alakalı önemli bir gelişmeyi aktarmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz YouTube'da belli şartları karşıladıktan sonra para kazanmanız aktif hale geliyor. Ben de bu şartları karşıladığım için artık YouTube'dan para kazanıyorum. YouTube'dan ne kadar para kazanıyorum sorusunun cevabını vermeden önce merak edenleriniz için YouTube'da para kazanmak için hangi işlemleri sırasıyla yapıldığını sizlere aktaracağım arkadaşlar. Aranızdan bazıları peki ben nasıl YouTube'dan para kazanabilirim diye soruyorsa şu an anlatacaklarım tam size göre arkadaşlar. Şöyle ki YouTube bize şunu diyor. Eğer benden para kazanmak istiyorsan benim istediğim bazı şartları yerine getirmen gerekiyor. Bunlardan birincisi 3000 saat izlenme yapacaksın. Attığın videolar toplam 3000 saat izlenmiş olacak. İkincisi 500 tane de abonen olması gerekiyor. Bunları karşılarsan YouTube'da para kazanmaya başlarsın. Tabii ben geçen sene girdiğim için geçen sene bu sayılar birazcık daha fazlaydı. 4000 saat izlenmemiz gerekiyordu. Ayrıca 1000 tane de abone olması gerekiyordu. Sayıları birazcık düşürdüler YouTube'a, bu yüzden birazcık kızgın olabilirim. Tabii sizin açınızdan, yeni başlayacaklar açısından daha güzel bir politika oldu. Bu yüzden sevinebilirsiniz. Diyelim ki sizlerin 500 tane organik abonesi var ve 3000 saatte izlenmeniz var. Ondan sonra YouTube size şöyle bir gönderi paylaşıyor. Artık bizimle işbirlikçisin diye. Bundan sonraki ödemeleri sana aktarabilmemiz için benim seni tanımam gerekiyor diye söylüyor. Sizlere para göndermek için banka hesabınızı, evinize Google AdSense'den bir zarf gelecek. Bu zarfın size ulaşması için ev adresinizi ve tabii ki de kişisel bilgilerinizi sizi tanımak adına istiyor. Kimliğinizi doğrulamak adına bu işlemler gerekiyor. Bunları da girdiniz ve size YouTube diyor ki tamam, ben seni onayladım. Profilin çok güzel görünüyor. Okey, sen orijinal bir insansın, organik bir tipsin. Senin evine bir tane zarf göndereceğiz. Bu zarfın içinde PIN kodu yazacak ve bu PIN kodunu YouTube'da Google AdSense'e gireceksin. Onu girdikten sonra senin artık bu bana verdiğin banka hesabına para göndereceğim diyor. En yakın 2 hafta, en çok da 3 ay olmak üzere bu zarf senin eline ulaşmalı. Açıkçası bu süreç benim en çok zorlandığım süreç oldu. Çünkü ben bütün bilgilerimi girdim, onaylandım. Bana artık şöyle denildi, zarf gelecek diye. Neyse, 1 ay geçti. İşte 1,5 ay geçti falan. Böyle 2. ayın sonuna doğru dedim, dur ya hani neden gelmiyor diye YouTube'dan videolara baktım. Bir videoda şöyle bir şeye rast geldim. Bazen mektuplarınız PTT'ye geliyor ama sizin evinize gelmiyor diye. Ben başta PTT'nin Bayrampaşa şubesine gittim ve orada bana ait bir zarf geldi mi gelmedi mi diye kontrol ettirdim. Gelmediğini söylediler. YouTube'da bahsettiğim videoda şunu da söylüyordu. Gidip dağıtım merkezleri, bölge müdürlüklerine de bakabilirsiniz diye. Daha sonra Topkapı PTT Bölge Müdürlüğü'ne gittim ve orada sordum. Bir tane kadın vardı sağ olsun. Bayağı yardımcı oldu, böyle baktık kağıtların arasına falan. Bulamadık zarfı. Ben artık umudumu kaybettim açıkçası. Son 1 hafta kala böyle dedim ki gelmeyecek diye. Onu girmediğiniz zaman ödemeyi sizlere yapmıyorlar arkadaşlar. Neyse, sonra baktım son 1 gün kala evin önünde, yani posta kutusunda 2 tane Google AdSense zarfı gelmiş. Gelmedi gelince de 2 tane zarf gelmiş. Aynı gün 2 zarf gelmesinin sebebi AdSense de bize soruyor. Diyor ki adresten emin misin? Ben çünkü bildirim yapıyorum gelmedi bana hala diye. Bir daha yenilettiğin için 2 defa üst üste gelmiş zarflar 1 gün kala. Umudumu açıkçası kaybetmiştim arkadaşlar. Sonra neyse, PIN kodumu girdikten sonra benim artık para kazanmam aktif hale gelmiş. Vermiş olduğum IBAN'a gelecekti. Google son olarak şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki sana çok ufak bir miktarda bir ödeme yapacağım. Bakalım hesabın doğru mu? Bunun kontrolünü yapalım diye. Sonra sana küçük bir miktarda para gönderiyorlar. 20 sent gibi bir şey, yani 25 kuruş öyle bir şey falan, tam hatırlamıyorum ama 25 kuruş gibi bir şey gönderiyorlar. Onaylıyorsun sen de, evet bana bu kartıma para geldi diye.
Ondan sonraki süreçte tabii ödemeleriniz yatmaya başlıyor. En çok merak edilen, özellikle akrabalarımın çokça merak ettiği bir sorunun cevabını vereceğim şimdi. YouTube'dan ne kadar para kazanıyorum? Sizce çok kazanıyor muyum arkadaşlar? Bunun cevabını mutlaka alta yazmanızı isterim. Bir senede toplam AdSense'den, YouTube'dan kazandığım para 968 TL arkadaşlar. Yani YouTube'dan herhangi bir kazanç elde etmiyorum. Çok düşük bir oran. Açıkçası yaptığım herhangi bir yurt dışı gezim bile en az 17 ile 20 bin lira arasında olduğu için YouTube'daki bu gelir sadece yemek parasına tekabül edebilir. Açıkçası ben YouTube'u para kazanmak değil de birazcık daha hobi olarak yaptığım için önemsemiyorum. Ama şunu da söyleyeyim, hani para gelirse okey, çünkü hani yaptığım işten belli bir para alırsam bu beni motive eder. Ama dediğim gibi ilk hedefim para kazanmak olmadığı için benim için fazla sorun değil. Tabii şöyle bir etken de var. Videolarınız ne kadar çok izlenirse, ne kadar uzun süre izlenir, like alır, abone olunursa o kadar çok da para alırsınız arkadaşlar. Fark etmişseniz ben videolarımın sonunda hiçbir zaman abone olabilirsiniz diye bile de söylemiyorum. Çünkü benim için önemli, esas olan şey kendi mutluluğum, kendi yaptığım videoları insanların izlemek istiyorlarsa izlemelerini sağlamak. Bu esas da umarım faydalı oluyorumdur. Son olarak sizlere YouTube Studio'daki bir arayüzü göstermek istiyorum. Bir video ne kadar para kazandırıyor diye. Bunun cevabını size anlatmaya çalışacağım. Bakın, burası benim normal YouTube sayfam. Sizlerin de muhtemelen böyle bir arayüzünüz var. Hemen sağ üst köşede YouTube Studio'ya gireceğimiz sekmeyi açıyoruz. YouTuber'ların bütün işlemlerini gördüğü, bütün izlenmelerini, abone sayısını gördüğü bir arayüze çıkarıyor bize. Bizim ne kadar para kazandığımızı asıl olarak gösterecek sekme ise arkadaşlar şuradaki analitik kısım. Bize şöyle bir arayüz karşılıyor, bakın. Burada benim son 28 günde ne kadar görüntülenme, ne kadar izlenme süresi, ne kadar abonem ve tahmini aylık gelirimi gösteriyor. Son 28 günde 271 lira para kazanmışım. Peki buna ömür boyu olarak baktığımız zaman ne görüyoruz? Ömür boyu yaptığımız zaman da burada görüyorsunuz bilgileri. 987 lira bir para kazandırmış. Birazcık fiyat artmış size söylediğimden. Bakın şurada gelir kısmı var arkadaşlar. Gelir kısmına geldiğimizde bizi şöyle bir sayfa karşılıyor. Bakın, asıl bir videonun bize ne kadar kazandırdığını gösteren sayfa burası. Burada BGBG diye bir şey var arkadaşlar. 1000 gösterim başına düşen gelir bunu açıklıyor bize. Burada 27.000 tane görüntülenen bir video var. Şırnak'ta bir günüm diye. Bunun 1000 tane izlenmesi bana 6 lira 64 kuruş kazandırıyor. Burada Bulgaristan market fiyatları diye bir video var. 929 görüntülenme var. Fakat bana 1000 tane video izlenmesinden 54 lira kazandırıyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Bir videonun çok görüntülenmesi çok para kazandığınız anlamına gelmez. Bu videom, yani Bulgaristan videosu, Şırnak'tan daha az izlenmesine rağmen bana daha çok para kazandırıyor arkadaşlar. Aynı zamanda bakın aşağılara iniyoruz. Mesela Kopenhag videom 263 kez görüntülenmiş ama 1000 gösterim başına 51 lira kazandırıyor. Fakat bakın şuraya, mesela Muş Spor maçına gittik, 6000 izlenme var. Fakat bana kazandırdığı 1000 tane görüntülenmeden 1 lira. O yüzden ne diyoruz? Az izlenip, bakın 233 izlenmiş. Mesela siz benim videolarıma bir bakın isterseniz. Az izlenen videolar genelde bana daha çok para kazandırıyor. Sürecin nasıl devam ettiği ile alakalı merak edenlere böyle bir içerik çekmek istedim. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.